Enfes Mutfak kanalım ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere şişe dökmesiyle hazırlamış olduğum çok pratik ve pamuk gibi lezzetli, çok kolay bir kahvaltılık tarifi paylaşmak istiyorum. Çocukların da çok seveceğine eminim. Benim çocuklar bayıldı açıkçası. Buyurun şimdi hep birlikte nasıl yaptığımı kısaca sizlere bir anlatayım. Öncelikle bir kabın içerisine 2 yumurta ve yarım çay bardağı şekeri alıp güzelce çırpıyorum. Bu çırpma işleminden sonra bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağını içerisine ilave ediyorum ve bir su bardağı dolusu yoğurdu alıyorum. Yoğurt için kullandığım su bardağı ölçüm 200 ml'dir. Bu karışımı da şimdi güzelce karıştırıyorum. Bu arada videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Tariflerimi deneyin. Arkadaşlarımın görüşleri, önerileri, fikirleri, yorumları var ise de yorum kısmında bana belirtebilirler. Memnuniyetle cevaplayıp okuyorum hepsini. Ve karışımın içerisine 1,5 su bardağı unu ekledim ve bir pakette kabartma tozunu ekleyip güzelce içerisinde hiç topak kalmayacak şekilde çırpacağım. Ben az önceki kabın içerisine toplamda 2 su bardağı un ayarlamıştım. Gördüğünüz gibi yarısını bıraktım. Yani 1,5 su bardağı kadar un kullandım. Yine de kullanacağınız unun kalitesine, markasına göre belki farklılık gösterebilir. Kıvamında gördünüz. Akışkan bir kıvama sahip ve şöyle küçük bir su şişesini aldım. Bir tornavidayı ısıttım. Bu bir bıçak da olabilir veya bu şekilde çubuk şeklinde bir demir parçası da olabilir. Ocakta uç kısmını ısıtıyorum ve kapağından şöyle küçükçe bir delik açıyorum hamurumu kolayca akıtabilmek için. Hamur dağıtıcınız var ise tabii ki buna ihtiyacınız yok. Ben bunu bir alternatif, pratik bir yöntem olarak sizlerle paylaşmak istedim. Kepçeyle veya kaşıkla uğraşmaktansa bu şekilde çok daha kolay oldu. Ve hazırlamış olduğum hamuru da şişenin içerisine boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi akışkan bir hamurumuz olduğu için kolaylıkla şişenin içerisine akıyor. Şişemin kapağını da kapattıktan sonra ben ocağımın en büyük gözünde ama en kısık ayarında tavamı ısıttım ve gördüğünüz gibi aralıklı olacak şekilde şişe yardımı ile hamuru sıkıyorum. Bir nevi hamur dağıtıcısı görevini gördü bu şişe. Bu sayede hepsi eşit şekilde oldu aşağı yukarı. Hiç sağa sola damlatma, akıtma vesaire olmadı. Kaşık veya kepçeyle biraz zor oluyor. Bu şekilde çok kolay ve çok pratik oldu. Sizlere de bir fikir olsun istedim. Kısık ateşte üzeri göz göz oluncaya dek pişiriyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi üzerleri böyle minik minik patladı, baloncuklar delik delik oldu. Şimdi alt tarafını çeviriyorum. Hamuru dağıtırken aralıklı dağıtalım ki içerisinde kabartma tozu olduğu için pişince kabarıyor ve birbirine yapışmasın. Diğer yüzünü de güzelce kızarttıktan sonra artık ocaktan alıyorum pişen dökmelerimi. Bu arada sizlere bir şey daha hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Beni Instagram'dan da Enfes Mutfak ismim ile takip edebilirsiniz. Hemen şişemin pratikliğini sizlere hızlıca birazcık daha göstermek istiyorum. Dökmelerimizi çok yüksek ateşte pişirmiyoruz. Söylediğim gibi ocağın en büyük gözünde ama en kısık ayarında. Tüm hamuru aynı işlemi uygulayarak bitirdim ben. Gördüğünüz gibi hemen hemen hepsi eşit boyutta oldu. Çok güzel kızardılar ve pamuk gibi oldu. İçerisine isterseniz çikolata sürüp iki dökmeyi birbirine yapıştırıp çocuklara bu şekilde de yedirebilirsiniz.
Bu çok az malzemeli, çok kolay, pamuk gibi nefis bir kahvaltı tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.